Merhaba sevgili dinleyicim. Bugün seni zamanda geriye götüreceğim. Modern dünyanın konforundan uzağa, vahşi batıya. Bu vahşi yolculuğa çıkmadan önce senden bir ricam var. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan, kanala abone olmayı ve videonun altına bizi nereden dinlediğini, saat kaçta dinlediğini yorum olarak bırakmayı unutma. Belki senin şehrine de bu ses ulaşmıştır. Gözlerinizi açtığınızda, ufuk çizgisi sanki sonsuza kadar uzanıyor. Gökyüzü o kadar geniş, o kadar boş ki kendinizi küçücük hissediyorsunuz. Sabahın ilk ışıkları doğudan yükselen turuncu bir ateş gibi toprağın üzerine yayılırken yüzünüze hafif bir rüzgar çarpıyor. Ama bu rüzgar tatlı değil, kuru. Dudaklarınızı hemen çatlatacak kadar susuz bir hava. Ve işte buradasınız. 1800'lerin sonlarında Amerika'nın vahşi topraklarında. Yanınızda kişneyen atınız var. Adını bilmiyorsunuz çünkü o da sizi yeni tanıyor. Siz onun güvenini kazanmak zorundasınız. Derisinin altında kaslar titriyor, sanki her an koşmaya hazır. Eğeriniz yolculuk boyunca sizin tek koltuğunuz olacak. Yani rahat mı değil mi buna alışmanız gerekecek. Evet, doğru duydunuz. Alışmanız gerekecek diyorum. Çünkü vahşi batı sizi beklemeyecek. Siz ona uyacaksınız. O size değil. Şimdi düşünün. Henüz ne tarafa gideceğinizi bile bilmiyorsunuz. Önünüzde sararmış çimenlerle kaplı düzlükler, uzakta kararmaya başlayan dağlar ve birkaç mil ötede toz bulutu gibi görünen bir kasaba silüeti var. O kasaba belki bir şerifin olduğu, belki de kanun diye bir şeyin adının bile geçmediği bir yer. Hangisi olursa olsun, orada hayatta kalmak için önce dışarıdan bakınca kovboy dediğimiz o adamın gerçekte ne yaşadığını öğrenmeniz gerekiyor. Ama gelin önce şunu kabul edelim. Kovboy olmak, filmlerde gördüğünüz gibi sadece altın dişli bir gülümseme, halalı bir şapka ve el çabukluğuyla tabanca çekmek değil. Gerçek hayatta kovboy demek, sabahın köründe uyanmak, gün doğmadan atı eğerlemek, 14-16 saat boyunca ya hayvan gütmek ya da arazi taramak. Üstelik bunun yarısını güneşin altında, yarısını da dondurucu gece soğuğunda geçiriyorsunuz. Şimdi kendinize sorun. Sıcakta, toz yutarak ve kaslarınız yanarken gün boyu at üstünde kalabilir misiniz? Belki evet diyorsunuz ama emin olun 2 gün sonra dizleriniz taş gibi olur, kalçanız sanki kırılmış gibi hisseder. Ve işte o noktada geri dönmek mi yoksa devam etmek mi istediğinize karar verirsiniz. Çoğu kişi geri dönmek ister. Ama kovboylar, onlar devam eder. Çünkü bu işte geri dönüş yoktur. Yola çıkmadan önce yanınızdaki eşyaları sayıyorsunuz. Tek atınız. Paslı ama sağlam bir tabanca. 2 yedek mermi kutusu. Deriden yapılmış su matarası. Birkaç parça kurutulmuş et ve ekmek. Bunlar sizin hayat sigortanız. Mataranız biterse belki bir gün içinde susuzluktan bayılırsınız. Atınız ölürse haftalarca sürecek yolu yürümek zorunda kalırsınız ve vahşi batıda yürüyerek gitmek bir çeşit intihar demektir. İlk adımı atıyorsunuz. Eğerin üzerinde hafifçe öne eğiliyor, dizginleri tutuyorsunuz. Atınızın toynak sesleri bu sessizliğin içinde yankılanıyor. Önünüzde ne olacağını bilmiyorsunuz. Belki de bu yolculuk sizi para kazanabileceğiniz bir çiftliğe götürecek. Belki de bir haydut çetesinin yolunu keseceksiniz. Ama tek bir şeyden emin olabilirsiniz. Burada her yeni gün bir önceki günden daha zordur. Ve soruyorum size, modern dünyada doğmuş bir insan olarak cep telefonu, market rafları, musluktan akan su olmadan sadece atınız ve silahınızla bu topraklarda ne kadar dayanabilirsiniz? Bir gün mü? Bir hafta mı? Yoksa belki aylar mı? Cevabı bilmiyorsunuz. Ama bu yolculuk size öğretecek. Çünkü vahşi batıda öğreten en iyi öğretmen hayatta kalmaktır. Atınızla tozlu yollarda ilerlerken fark ediyorsunuz ki burası yalnızca cesareti olanların değil, sabrı ve dayanıklılığı olanların da toprakları. Kovboy olmak, sanıldığı gibi sürekli hareket halinde olmak ya da macera yaşamak değil. Asıl gerçek, her gün aynı rutini yaparken hayatta kalmayı başarmak. Bir kovboyun hayatı genellikle başkasının sürülerini korumakla geçer. Çoğu kovboy kendi hayvanına bile sahip değildir. Patron dediğimiz genellikle zengin çiftlik sahipleridir. Ve onlar için çalışan onlarca kovboy vardır.
Siz de onlardan biri olabilirsiniz. Sabah gün doğmadan kalkarsınız. Kahveniz bile hazır olmadan atınızı eğerlersiniz çünkü hayvanlar sabahın ilk ışığında hareket ettirilir. Hayvan gütmek basit gibi görünür değil mi? Onları bir yerden bir yere sürmek. Ama gerçek öyle değildir. Sürü dediğiniz yüzlerce, bazen binlerce baş sığırdan oluşur. Ve inanın bana, o hayvanların hepsi aynı yönde gitmek istemez. Biri batıya kaçar, diğeri çamura saplanır, biri korkup diğerlerini de peşinden sürükler. Siz bu koca güruhu bir arada tutmak için hem bağırır, hem ıslık çalar, hem de atınızla hızla yön değiştirirsiniz. Peki ya gece? Kovboyun gecesi tatil değildir. Çünkü gece vardiyası diye bir şey vardır. Çoğu zaman 2'şer saatlik nöbetlerle çalışılır. Siz uykunun en tatlı yerindeyken arkadaşınız gelip sizi uyandırır. Senin nöbetin. Elinizde tüfeğiniz, sürünün etrafında dolaşır, kurt ya da ayı kokusu almış bir hayvanın paniğe kapılıp sürüyü dağıtmasını engellersiniz. Bazen sadece ay ışığının altında atınızın nefesini duyarsınız. Bazen de karanlığın içinden gelen çıtırtıların sizi diken üstünde tuttuğu geceler olur. Kovboy olmak yalnızca doğayla değil, başka kovboylarla da baş etmeyi gerektirir. Çünkü herkes aynı cesarete, aynı sabra sahip değildir. Kimisi kolayca sinirlenir, kimisi işi savsaklar. Ve vahşi batıda birinin yaptığı hata bazen onlarca hayvanın kaybolmasına, bazen de sizin canınıza mal olabilir. Bu yüzden kovboylar arasında güven altın kadar değerlidir. Birinin size arkanızı kollayacağını bilmek çoğu zaman sıcak bir battaniyeden daha önemlidir. Bir de işin beklemek kısmı vardır. Saatlerce, hatta günlerce hiçbir şey olmadan aynı manzaraya bakarsınız. Ufukta ne bir ağaç, ne bir ev. Sadece toprak ve gökyüzü. İşte bu yüzden kovboylar iyi hikaye anlatıcılarıdır. Kamp ateşinin başında birbirlerine anlattıkları hikayeler bazen gerçekten yaşanmıştır, bazen de yarısı uydurmadır. Ama önemli olan o sessizlikte ruhunuzu diri tutabilmektir. Şimdi sorayım size, böyle bir hayatı kaldırabilir miydiniz? Günlerce, belki haftalarca hiç banyo yapmadan, yüzünüzdeki toz tabakasının cildinizin bir parçası haline gelmesine alışarak, sırtınızda sürekli bir eğerin sertliği, midenizde hep aynı yemek, birçok kişi kovboyluğu romantik bir özgürlük hikayesi olarak görür. Ama gerçekte bu zorlu bir dayanıklılık sınavıdır. Ve unutmayın, bu daha sadece işin günlük kısmı. Bir de yolunuza çıkabilecek tehlikeler, beklenmedik olaylar, insanın iradesini kıran anlar var. Ama onlara birazdan geleceğiz. Vahşi batıda hayatınızı kurtaracak 3 şey vardır. Silahınız, atınız ve ekipmanınız. Bunlar olmadan yola çıkmak, çölde susuz yürümek gibi kısa sürede sizi ölüme götürür. Önce silahla başlayalım. Kovboyların en yaygın tercihi 6 patlar tabancalardır. Basit, sağlam, kolay doldurulur. Ama şunu bilin ki, filmlerdeki gibi her an silah çekip ateş etmek, kovboyların günlük hayatında nadiren olur. Çoğu zaman silahınız caydırıcı bir varlık olarak kemerinizde durur, onu çektiğinizde bu, ya bir haydutla karşılaştığınız ya da vahşi bir hayvanla burun buruna geldiğiniz anlamına gelir. Ve şunu unutmayın, mermiler pahalıdır. Boşa harcarsanız, bir sonraki kasabaya ulaşmadan önce elinizde sadece soğuk metal parçası kalır. Ama asıl hayat sigortanız atınızdır. Onunla aranızdaki bağ sıradan bir insan-hayvan ilişkisi değildir. Atınız sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda en yakın yol arkadaşınızdır. Yağmurda sizi taşır, fırtınada sizi korur, gerektiğinde sizi tehlikeden kaçırır. Onun yorgunluğunu anlamayı öğrenmezseniz, bir gün tam da ihtiyaç duyduğunuz anda dizleri çöker ve vahşi batıda yayan kalmak o andan itibaren zamanınız sayılı demektir. Ekipman meselesi de hafife alınmaz. İyi bir eğer, kötü bir eğerden sadece rahatlık farkıyla ayrılmaz. Kötü bir eğer hem atınızın sırtını yaralar hem de omurganızı haftalarca ağrıtacak şekilde zorlar. Deriden yapılmış sağlam bir botunuz yoksa, bir derenin içinde birkaç adım atmak bile ayağınızı parçalayabilir. Ayrıca yağmurluk, gece soğuğuna karşı battaniye, bıçak, halat, bunlar olmadan yola çıkan kovboy, sabah kalktığında eksiklerini hayatta kalarak değil, acı çekerek öğrenir. Bir kovboyun belinde bazen ufak bir çakı, bazen bir tomar ip bulunur.
O ip hem atınızı bağlamaya, hem bir hayvanı yakalamaya, hem de bir yaralıyı sedye gibi taşımaya yarar. Yani burada her eşyanın 2'den fazla görevi vardır. Modern dünyada yanınızda taşıdığınız çoğu şey gereksizdir. Ama Vahşi Batı'da öyle değildir. Burada gereksiz eşya diye bir şey yoktur. Her gram hayatta kalma ihtimalinizi arttırmak içindir. Ve tabii her kovboyun cebinde küçük bir hatıra olur. Belki bir ailenin fotoğrafı, belki bir sevgiliden kalan mendil, belki de hiçbir anlamı olmayan ama ona güç veren bir madeni para. Çünkü en sert kovboy bile yalnız kaldığında hatırlayacak bir şeye ihtiyaç duyar. Şimdi size soruyorum. Modern dünyada elinizde binlerce eşya varken bile bazen yanında yok diye şikayet eden siz, burada sadece birkaç parçayla tüm hayatınızı sürdürebilir miydiniz? Silahınız tek dostunuz, atınız tek yoldaşınız, birkaç parça ekipmanınız da tek güvenliğiniz olsaydı, gerçekten devam edebilir miydiniz? Ama burada asıl sınav sadece eşyalarınızda değil, doğanın kendisiyle olacak ve o sandığınız kadar acımasızdır. Vahşi Batı'da en büyük düşmanınız ne bir haydut çetesi ne de vahşi bir hayvandır. En büyük düşmanınız doğanın ta kendisidir. Burada gökyüzü ya sizi ödüllendiren bir dosttur ya da sizi cezalandıran bir cellat. Bir gün boyunca kavurucu güneşin altında ilerlersiniz. Dudaklarınız çatlar, diliniz damağınıza yapışır. Gölgelik ararsınız ama bulamazsınız. Ertesi günse ufukta aniden beliren kara bulutlar önce bir rüzgar gönderir, sonra gök yarılır gibi yağmur boşalır. Yağmur bu topraklarda genellikle bereket değil, felakettir. Çamurlaşan yollar, bataklığa dönen geçitler ve taşan nehirler sizi ya geri döndürür ya da yutmaya çalışır. Vahşi Batı'nın rüzgarı bile farklıdır. Kimi zaman öyle sert eser ki atınızın dengesini bozabilir. Kimi zaman da tozu öyle savurur ki önünüzde 2 adım ötesini göremezsiniz. Toz fırtınaları saatlerce sürebilir ve böyle bir anda gözünüzü bile açamaz, sadece başınızı eğip bekleyebilirsiniz. İşte o anlarda doğaya karşı ne kadar çaresiz olduğunuzu anlarsınız. Gece soğuğu da bir başka sınavdır. Gündüz 40 dereceyi bulan sıcak, gece bir anda sıfırın altına düşebilir. Ateş yakamazsanız titreyerek sabahı beklersiniz. Çoğu kovboy geceyi sağ salim atlatmak için hem battaniyeye sarılır hem de atının yakınında uyur. Hayvanın sıcaklığı bazen hayatta kalmanızın tek yoludur. Ama asıl korkutucu olan doğanın tamamen sessiz olduğu anlardır. Rüzgarın durduğu, kuşların sustuğu, hiçbir canlının hareket etmediği o an. Bu sessizlik bazen yaklaşan bir fırtınanın habercisidir, bazen de avcı bir hayvanın. Deneyimli kovboylar bu sessizliği okur. Yeni başlayanlar ise anlam veremez ve çoğu zaman hazırlıksız yakalanır. Bir de coğrafyanın tuzakları vardır. Çölün ortasında aniden karşınıza çıkan yarıklar, derin kanyonlar, atınız bir yanlış adım atarsa ikiniz de aşağı yuvarlanırsınız. Ya da kurumuş gibi görünen bir nehir yatağı bir gecede gelen yağmurla taşar, kampınızı ve eşyalarınızı alıp götürür. Modern dünyada hava durumu tahminleri cebinizdedir, uydu görüntüleri önünüzde. Ama burada öyle bir lüks yok. Gökyüzüne bakar, bulutların hareketini okur, rüzgarın kokusunu anlamaya çalışırsınız. Yanlış tahmin ederseniz bedeniniz öder. Şimdi düşünün, şehirde yağmur başladığında kapalı bir mekana kaçabiliyorsunuz. Burada ise yağmurdan kaçmak için tek seçeneğiniz yağmurun kendisiyle beraber yol almak. Güneşten korunmak için gölge aradığınızda tek gölge bazen atınızın kendi silüeti olabilir. İşte doğayla mücadele dediğimiz şey tam da budur. Onu yenemezsiniz. Sadece ona uyum sağlamayı öğrenirsiniz. Ve unutmayın, doğa sınavını geçenler bile burada başka bir gerçekle yüzleşir. İnsan tehlikesi. Doğa sizi öldürmek için uğraşmaz ama insanlar, işte o başka bir hikaye. Vahşi Batı'da tek bir gerçeği erken öğrenirsiniz. Kanun her yerde aynı güce sahip değildir. Bazı kasabalar vardır ki orada şerifin adı bile korku salar. Sadece omzundaki yıldız en sert adamı bile uslandırmaya yeter. Ama bazı kasabalar da vardır ki oraya girdiğinizde kanun kelimesi sadece alay konusu olur. Orada kuralı belirleyenler
en çok silahı olan ya da en kalabalık çeteye sahip olandır. Yolda giderken bir kasabaya yaklaşırsınız. Uzakta tahta binaların çizgisi görünür, tozlu yolda birkaç at bağlıdır. Sessizce ilerlersiniz ama içeride neler olduğunu bilemezsiniz. Belki bir barın içinde, poker masasında gergin bakışlar değişiyordur. Belki de bir ara sokakta 3 adam hırsızlık planı yapıyordur. Burada yanlış bakış atmak bile davetiye çıkarmaktır. Çünkü bu topraklarda onurunuzu korumak çoğu zaman kelimelerle değil, silahınızda olur. Vahşi haydut çeteleri kovboyların kabusudur. Yolda tek başınıza ya da küçük bir grupla ilerlerken ufukta beliren birkaç atlı görürseniz gözleriniz hemen ellerine gider. Silah mı tutuyorlar yoksa sadece geçip gidecekler mi? Bazen şanslısınızdır. Selam verip yollarına giderler. Bazen de değilsinizdir. O zaman eğer sayıca üstünlerse sizinle konuşmaya bile gerek duymadan atınızı, silahınızı, hatta çizmelerinizi alırlar. Kanunsuz bölgelerde adalet hızlı işler. Ama adalet dediğimiz şey sizin bildiğiniz gibi değildir. Burada hızlı adalet çoğu zaman bir kurşun demektir. Şerif olmayan yerlerde bir tartışma büyürse, kim daha hızlı tabancasını çekerse o kazanır. Kazanan hayatta kalır, kaybeden toprağın altında kalır. Bir de kumar masaları vardır. Gündüz sessiz görünen kasaba, geceleri başka bir yüze bürünür. Piyanonun tınısı, bardaki konuşmaların uğultusu ve kartların şakıldaması arasında bir anda sessizlik olur. Çünkü biri oyunda hile yapmıştır. Hile yapan adam ya dışarı çıkarılır ya da hiç çıkamaz. Kovboylar için bu anlar kimle uğraşmamaları gerektiğini gösteren derslerdir. Ve tabii bazen kanun ve kanunsuz aynı kişide birleşir. Şerif kasabanın en büyük çiftlik sahibinin dostudur. Mahkemeler kağıt üzerinde vardır ama pratikte güçlü olanın dediği olur. Burada adalet çoğu zaman altı patların gölgesinde şekillenir. Şimdi size soruyorum. Böyle bir dünyada doğruyla yanlış arasındaki çizgiyi nasıl ayırt ederdiniz? Modern dünyanın kuralları burada işlemiyor. Burada kurallar o an elinde güç olan kişinin ağzından çıkar. Ve siz ya uyum sağlarsınız ya da bir sonraki mezar taşı sizin adınızı taşır. Ama bütün bu gerginlikler arasında kovboyun en temel derdi yine değişmez. Karnını doyurmak ve hayatta kalmak. Ve işte şimdi bu topraklarda nasıl besleneceğinizi konuşma zamanı. Vahşi batıda yemek yemek keyif meselesi değil, tamamen hayatta kalma zorunluluğudur. Burada acıkınca yiyeyim diye bir lüks yoktur. Çünkü yemek bulmak bile başlı başına bir iştir. Kovboyun midesi onun gün boyu ayakta kalmasının en önemli garantisidir. Kamp ateşi başında pişen yemeklerin kokusu belki romantik gelir ama çoğu zaman o yemek sadece kuru fasulye, kurutulmuş et ve biraz da sertleşmiş ekmektir. Fasulyeler genellikle gün boyu yavaş yavaş kaynatılır. Tencerede kaynayan su dumanla birlikte geceye karışır. Bir kepçe fasulye, kovboyun bütün günü boyunca aldığı tek sıcak yemek olabilir. Kurutulmuş et yani jerky her kovboyun çantasında bulunur. Tuzla kaplanmış bu et aylarca bozulmaz. Ama çiğnemesi öyle kolay değildir. Bazen bir parçasını yumuşatmak için dakikalarca ağzınızda bekletirsiniz. O kadar serttir ki yeni başlayan kovboyların çenesi birkaç günde ağrır. Ama proteini boldur ve sizi tok tutar. Kovboyun bir başka vazgeçilmezi hardtack denilen sert bisküvidir. Un, su ve tuzla yapılan bu bisküvi taş gibi olur. Dişinizi kırmamak için önce kahveye veya suya batırmanız gerekir. Ve evet, kahve. Kovboy kahvesi şeker ya da süt olmadan koyu kıvamda hazırlanır. Çoğu zaman tenceredeki kahve telvesi dibe çökmeden içilmeye başlanır. Yani burada kahve lüks değil, ayakta kalmanın bir parçasıdır. Bazen yol üzerinde av bulursunuz. Tavşan, kuş ya da nadiren geyik. Eğer şanslıysanız akşam kampında et kızartma keyfi yaşarsınız. Ama çoğu zaman bu şans size uğramaz. Aç kalmamak için ot kökleri, yabani meyveler ya da kaktüs bile yenir. Deneyimsiz bir kovboy için bu tehlikeli bir oyundur. Çünkü yanlış bitki midenizi bozmakla kalmaz, hayatınıza mal olabilir. Yemek pişirme işi de her kovboyun yapabileceği bir şey değildir. Bazı gruplarda kamp aşçısı vardır ve onun yeri ayrıdır.
iyi yemek yapan kovboy grupta saygı görür. Çünkü aç karınla ne hayvan güdebilir ne de gece nöbetini tutabilir. Ve tabii su. Burada yemek kadar, hatta ondan da önemli olan şey sudur. Bulduğunuz her suyu içemezsiniz. Bazı sular hastalık getirir. Bu yüzden suyu kaynatmak ya da güvenilir bir kaynaktan almak gerekir. Aksi halde günlerce ateşler içinde yatabilirsiniz. Modern dünyada mideniz guruldadığında buzdolabına uzanmak kolaydır. Ama Vahşi Batı'da öyle bir şey yok. Burada öğünleriniz o günkü şansınız ve çabanız kadar çeşitlidir. Bazı günler tıka basa yersiniz. Bazı günlerse midenizi kandırmak için sadece kahve ve ekmekle yetinirsiniz. Şimdi düşünün, siz her akşam farklı yemeklerle dolu bir sofraya oturmaya alışmış biri olarak aylarca aynı tada katlanabilir miydiniz? Cevabınız zor ise işte kovboy hayatının size uygun olmadığının küçük bir göstergesidir bu. Ve unutmayın, boş mideyle yalnızca bedeniniz değil, ruhunuz da zayıflar. Bu topraklardaysa zayıflığa yer yoktur. Ama kovboyun sadece karnı değil, zihni de sınanır. Şimdi bu yolculukta en zor kısmın ne olduğunu anlatacağım. Yalnızlık. Burada hayatta kalmak yalnızca fiziksel güçle ölçülmez. Burada asıl sınav kafanızın içinde yaşanır. Çünkü bazen günlerce kimseyle konuşmadan yol alırsınız. Atınız vardır ama o size cevap vermez. Sadece kişner ya da başına eğer. O sessizlik başta huzurlu gelir. Sonra ağırlaşmaya başlar. Yalnızlık sessizlikten farklıdır. Sessizlik bazen dosttur. Düşünmenize, kafanızı toparlamanıza izin verir. Ama yalnızlık zihninizin size oyun oynamaya başlamasıdır. Ufukta beliren bir kaya bir anlığına size yaklaşan bir insan gibi görünür. Rüzgarın uğultusu sanki adınızı fısıldar. Ve siz bunun sadece kafanızın bir oyunu olduğunu bilseniz bile o his kolay kolay geçmez. Kamp ateşinin başında tek başına oturmak kovboyun en zor gecelerinden biridir. Ateşin çıtırtısı, uzaktan gelen bir baykuş sesi, belki de geceyi paylaştığınız tek seslerdir. O an aklınıza evinizde bıraktığınız insanlar gelir. Annenizin yüzü, sevdiğinizin sesi, dostlarınızla geçirdiğiniz akşamlar. Ve o an fark edersiniz ki bu topraklarda sizi sıcak tutan sadece battaniye değil, hatıralarınızdır. Ama yalnızlık sadece duygusal bir mesele değildir. Aynı zamanda tehlikelidir. Çünkü yalnız kaldığınızda kararlarınızı sorgulayacak kimse yoktur. Hangi yoldan gideceğinizi, kime güveneceğinizi, ne zaman risk alacağınızı hep tek başınıza belirlersiniz. Yanlış bir seçim bazen dönüşü olmayan bir yola sokar sizi. İşin psikolojik yanı da ağırdır. İnsan doğası gereği konuşmaya, paylaşmaya ihtiyaç duyar. Günlerce tek kelime etmeden yaşamak bir süre sonra zihninizi bulanıklaştırır. Bazı kovboylar bu yüzden yanlarında bir günlük taşır, her akşam birkaç satır yazar. O satırlar bazen hayatta kalma isteğini diri tutan tek şey olur. Bir başka yöntemse şarkı söylemektir. Yolda, kamp kurarken, hatta nöbet tutarken. Kovboylar kendilerine veya atlarına şarkı mırıldanır. Bu hem hayvanı sakinleştirir hem de kendi ruhlarını teselli eder. Düşünün, karanlığın ortasında tek ışık kamp ateşi ve siz kendi sesinizden başka hiçbir sesin olmadığı bir dünyadasınız. Modern dünyada yalnızlık çoğu zaman telefonla birini arayarak ya da bir mesaj atarak kırılır. Ama burada öyle bir şey yok. Burada yalnızlıkla dost olmayı öğrenmek zorundasınız. Onu reddederseniz zihniniz sizi içeriden yıpratır. Ve işte bu yüzden kovboyun en güçlü silahı her zaman altı patlar değildir. Bazen akıl sağlığını koruyabilme becerisidir. Ama yalnızlık sınavını geçseniz bile bu topraklar sizi başka tehlikelerle sınar. Çünkü Vahşi Batı'da bazen karşınıza öyle durumlar çıkar ki sadece fiziksel değil, hayati anlamda bir seçim yapmak zorunda kalırsınız. İşte sırada o anlar var. Batı'nın vahşi yaşamında yola çıktığınızda her köşe başı yeni bir hikayeye, her ufuk çizgisi ise potansiyel bir tehdide açılır. Burada tehlikeler sadece silahlı adamlardan ya da sert doğadan gelmez. Bazen hiç beklemediğiniz anda hayatınızın yönünü değiştirecek bir karşılaşmanın içine düşersiniz. Yolculuk sırasında uzaklarda toz bulutu içinde beliren birkaç atlı görürsünüz. Başta sadece başka yolcular sanırsınız. Ama yaklaşırken fark edersiniz ki üzerlerindeki bakışlar dostane değil. Birinin elinde mızrak, diğerinde uzun bir tüfek.
Konuşmadan geçenler olur ama bazen bu karşılaşma uzun sürer. Kimi zaman bu düşmanca bir çatışmaya döner, kimi zamansa birkaç kelimelik gerilimli bir konuşmayla son bulur. Her iki durumda da o anki sezgileriniz hayat kurtarır. Bir başka tehlike vahşi hayvanlardır. Düşünün, gün boyu yol almışsınız, gece kamp kurmuşsunuz, ateşiniz yavaşça sönmeye başlarken karanlıktan gelen bir hırıltı duyarsınız. Ay ışığında bir çift parlak göğüs size bakmaktadır. Bu bir puma olabilir, bir dağ aslanı ya da sürüye yaklaşan aç bir kurt. Elinizi silahınıza atarsınız. Ama bazen ateş etmek yerine ateşin alevini canlandırmak o hayvanı uzaklaştırmanın daha iyi bir yoludur. Çünkü mermi harcamak her zaman en mantıklı karar değildir. Doğal engeller de ölümcül olabilir. Mesela akıntısı güçlü bir nehir. Karşıya geçmek zorundasınız ama suyun altında görünmeyen kayalar vardır. Atınız bir anlık panikle dengesini kaybederse hem siz hem o akıntıya kapılabilirsiniz. Böyle anlarda fiziksel gücünüz kadar sakin kalabilme beceriniz de sınanır. Bazen de tehlike en dostane görünen anlardan doğar. Kasabada yeni tanıştığınız biri size "Gel sana bedava içki ısmarlayayım" der. Ama farkında olmadan sizi karanlık bir ara sokağa çeker. Orada 2 kişi daha bekliyordur. Plan basittir. Sizden değerli eşyalarınızı almak. Böyle durumlarda ya zekanızı kullanarak kurtulursunuz ya da günlerce çalışarak kazandığınız her şeyi bir anda kaybedersiniz. Ve tabii beklenmedik çatışmalar. Yolda ilerlerken önünüzde 2 grup insanın tartıştığını görürsünüz. Bu sizin meseleniz değildir. Ama vahşi batıda kavganın içine düşmek için davet edilmeniz gerekmez. Bir mermi yanlışlıkla yönünüzü bulabilir. Bu yüzden tecrübeli kovboylar kavga gördüklerinde sessizce başka bir yoldan gitmeyi tercih eder. Modern dünyada karşılaştığınız tehlikeler genellikle tahmin edilebilir. Hızlı bir araba, kötü hava, belki bir dolandırıcı. Ama burada tehlike hem sessiz hem de çok hızlı. Size fırsat vermez. Hazırlıksız yakalanırsanız ya bir yara iziyle ya da hiç dönmeden bu topraklarda kalırsınız. Şimdi soruyorum. Böyle bir dünyada her adımın potansiyel bir ölüm ihtimali taşıdığı yerde yürümeye devam eder miydiniz? Yoksa ilk fırsatta geri mi dönerdiniz? Ama ne olursa olsun kovboyun hayatı sadece tehlikeden ibaret değildir. Arada bir bütün bu kaosun içinde nefes alınacak anlar da vardır. Mesela haftalar sonra kasabaya dönüş gibi. Haftalar, belki de aylar süren zorlu yolculuğun ardından ufukta beliren kasaba gözünüze bir vaha gibi görünür. Uzakta tahta binaların dizildiği, tozlu ana caddenin 2 yanına atların bağlandığı, bacalardan ince dumanların yükseldiği o manzara, işte bu kovboy için medeniyetin kırıntısıdır. Kasabaya yaklaşırken ilk duyduğunuz şey insan sesleridir. Çekişle çivi çeken bir marangoz, çocukların koşuşturmaları, bir piyanodan yükselen neşeli ama biraz detone melodiler. Aylarca sadece rüzgarı ve atınızın ayak seslerini dinledikten sonra bu sesler size neredeyse yabancı gelir. Kasabanın merkezinde genellikle tek bir ana cadde vardır. Yolun bir yanında bar, diğer yanında malzeme dükkanı, bir demirci, belki küçük bir otel. Her şey birbirine yakındır çünkü burada mesafeler bile zaman kaybıdır. Kovboyun ilk durağı çoğu zaman General Store denilen genel malzeme dükkanıdır. Tütün, yeni mermi, kahve, belki biraz şeker. Aylarca eksikliğini hissettiğiniz küçük şeyler burada yeniden elinize geçer. Ama kasabanın asıl kalbi barlardır. Salon kapısından içeri girdiğinizde burnunuza viski, ter ve tahta kokusu gelir. Bir köşede iskambil oynayan adamlar, diğer köşede masanın üstünde dans eden bir kadın. Tecrübeli kovboylar bu ortama hemen uyum sağlar ama yeniler önce bir kenarda bekleyip gözlemler. Çünkü burada kimin dost, kimin bela olduğunu anlamak zaman alır. Kasabada sosyal hayat sadece içki ve kumardan ibaret değildir. Bazı kovboylar saçlarını kestirir, yeni kıyafet alır, belki kasabanın küçük kilisesine uğrar. Kimisi postaneye gidip mektup yollar ya da aylar önce gelmiş mektuplarını alır. O zarfları açarken elleri titrer. Çünkü o satırlarda memleketten haber vardır. Kasaba aynı zamanda bilgi toplama yeridir. Yeni iş fırsatları, tehlikeli bölgeler, kaybolmuş hayvan sürüleri, yakalanması gereken haydutlar, tüm bu haberler bardaki konuşmalar arasında yayılır. Bir kovboy için bu bilgi bazen altından daha değerlidir. Ama kasabada uzun süre kalmak da tehlikelidir.
Fazla dikkat çekerseniz yanlış insanların gözünde hedef olabilirsiniz. Çok para harcarsanız bu da başınıza dert açar. Bu yüzden tecrübeli kovboylar işlerini hızlıca halledip kasaba keyfini kısa tutar. Modern dünyada şehir, insanın rahatladığı, güven hissettiği yerdir. Ama vahşi batıda kasaba hem nefes alabildiğiniz hem de dikkatli olmanız gereken bir yerdir. Burada dost ile düşman arasındaki çizgi bazen bir bardağı devirmeniz kadar ince olabilir. Ve kasabadan ayrıldığınızda sizi yine o uçsuz bucaksız topraklar bekler. Kovboy için kasaba kısa bir mola, kısa bir rüya gibidir. Ama rüyalar biter ve gerçek tekrar başlar. Şimdi bu uzun yolculuğun sonunda yanıtlanması gereken tek bir soru kaldı. Siz bütün bu sınavlardan geçtikten sonra gerçekten burada hayatta kalabilir miydiniz? Vahşi Batı'da geçen bu yolculuk boyunca her gününüz bir sınavdı. Ama asıl soru hep aklınızın bir köşesinde durdu. Gerçekten burada hayatta kalabilir miyim? Çünkü bu topraklarda hayatta kalmak yalnızca silah tutmakla ya da at sürebilmekle ilgili değildir. Burada yaşamak kendinizi sürekli bilinmezliğe teslim etmek anlamına gelir. Vahşi Batı sabahları umut verir, akşamları ise sınar. Bugün şansınız yaver gider, yeni dostlar edinirsiniz. Ertesi gün o dostlardan biri ya başka bir kasabaya göçer ya da hiç dönmemek üzere yola çıkar. Burada bağ kurmak kolaydır ama kaybetmek çok daha kolay. Ve insanın kalbinde en çok izi bu kayıplar bırakır. Hayatta kalmak için hızlı öğrenmek zorundasınız. İnsanı okuma, havayı koklama, ufuktaki bulutun niyetini anlama. Bu yetenekleri geliştirmeden burada uzun süre duramazsınız. Kovboy olmak aslında sürekli tetikte yaşamaktır. Gözleriniz her zaman hareket halinde, kulaklarınız her an bir sese hazırdır. Ama belki de en büyük sınav buranın size hissettirdikleridir. Geceleri yıldızların altında sonsuz gökyüzüne bakarken kendinizi evrendeki küçücük bir nokta gibi hissedersiniz. O an fark edersiniz ki şehirdeyken kafanızı dolduran o küçük dertler burada hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada önemli olan tek şey sabahı görebilmek. Peki ya siz? Modern dünyanın rahatlığına alışmış, musluktan akan suya, düğmeye basınca yanan ışığa, cebinizdeki telefona güvenen siz, burada, bu topraklarda ne kadar dayanabilirdiniz? Belki ilk haftadan sonra dönmek isterdiniz. Belki de bu zorluklar sizi güçlendirir, burada kök salmanıza neden olurdu. Çünkü bazı insanlar için tehlike bir korku değil, bir yaşam tarzıdır. Vahşi Batı'da hayatta kalmak yalnızca cesur olanların değil, aynı zamanda uyum sağlayabilenlerin işidir. Bu topraklar kimseye özel davranmaz, kimseyi kayırmaz. Burada ne olduğunuz değil, neye dönüşebildiğiniz önemlidir. Ve şimdi bu uzun yolculuğun sonunda atınızın yavaşça adımladığı bir toprak yolun ortasındasınız. Ufukta güneş batıyor, gökyüzü turuncudan mora dönüşüyor. Arkada bıraktığınız günler geriye bakınca bir sis perdesi gibi uzaklaşıyor. Önünüzde ise yine bilinmez bir yol var. Belki bu yol sizi yeni fırsatlara götürecek, belki de son durağınıza. Ama tek bir şey kesin. Artık buraya geldiğiniz kişi değilsiniz. Çünkü Vahşi Batı'da ya değişirsiniz ya da burada kalırsınız. Sonsuza kadar. İşte böyle. Vahşi Batı'da kovboy olmak, filmlerde gördüğünüz romantik bir serüvenden çok daha fazlasıdır. Burada her gün bir önceki günden daha zor olabilir. Her adımda tehlike, her köşe başında bilinmezlik vardır. Ve şimdi top sizde. Sizce bu topraklarda hayatta kalabilir miydiniz? Cevabınız ne olursa olsun şunu unutmayın. Bazı maceralar sadece hayal etmek için bile cesaret ister. Anlatımızı dinlediğin için teşekkür ederim. İyi uykular sevgili dinleyicim.